Örgüye yeni başladın ve benim hareketli serimi gördün. Hangisinden başlasam diye soruyorsun. Hepsi birbirinden keyifli, hareketli ve kolay. Şimdi sırada Uğur Böceği var. Tığını ve ipini al. Hemen başlıyoruz. İki kat siyah ipimle örmeye başlıyorum. Sihirli halka yapıyorum. Halkanın içerisine sık iğneler doldurarak çalışacağım. Eğer yeni başlıyorsanız yeni başlayanlar için teknikleri gösterdiğim videolarım var. Eklerim, oradan detaylı izleyebilirsiniz. 6 tane sık iğne dolduracağız. Sıkı örmenizi tavsiye ediyorum. Bardak altlığının kıvrılma hareketini elde edebilmeniz için bu detay oldukça önemli. Eliniz eğer sıkı değilse tığ numaranızı küçültebilirsiniz. 6 adet sık iğneyi yaptıktan sonra bir üst sıraya geçiyoruz. Döne döne örüyoruz. İlk sık iğnenin içerisine 2 tane sık iğne yapıyorum. Bir sonrakine yine 2 sık iğne yapıyorum. Şimdi 6 tane sık iğnemiz vardı. Hepsine 2'şer tane dolduralım. 12 sık iğne elde edelim. Bir üst sıradayım. İpimi içeride yürütmeye devam ediyorum. Bu sırada da bir tane örüyorum. Bir yanındaki sık iğneye 2 tane sık iğne yapıyorum. Bir örüp bir arttıracağım. İşleme sıra sonuna kadar 6 kez tekrar edeceğiz. 18 sık iğnemiz olacak. Şimdi örerken verdiğim sayılara bağlı kalabilirsiniz. Bu bir fincan için gayet uygun bir altlık oldu ama öreceğiniz bardağın ölçüsü daha geniş bir kupada mesela tercih edeceğinizi düşünelim. Onun alt tabanına oranla ölçerseniz daha uygun bir ölçü elde etmiş olacaksınız. Ben toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra arttırarak devam ettim. En son bir arttırdım, 6 tane ördüm, bir arttırdım. Yani 6 ör, bir arttır yaptım. Son sırayı da her bir ilmeği bir tane giderek tamamladım. Diğer bardak altlıklarında da farklı teknikler uyguladım. Farklı kenar teknikleri uyguladım. Hepsine göz atmanızı şiddetle öneririm. Farklı kenar tekniklerinde güzel bilgiler var. Yine kıvrılma hareketini çok soran arkadaşlarımız oluyor. Videoları izlerseniz hepsini detaylı olarak anlattım. Yine sorularınızı da varsa aşağıya bırakabilirsiniz. Bu Uğur Böceği tarifinde de normal sık iğne örerek nasıl yaparız sorusunu cevaplamak istedim. Çift katla güzel hacimle elde edeceğiz. Kenar örmeyeceğiz bu modelde. Kanat ve kafa kısmındaki detayları anlatacağım size. Şimdi tamamlayalım, devam edelim. Toplamda 48 tane sık iğnemiz olmuş oldu. Pürüzsüz bitirmeyi nasıl yapıyoruz onu da göstereyim. Son ilmeği direkt çekiyorum. Örgünün düz yüzü bana doğru dönük. Öne alıyorum. Bir tane atlıyorum. Bir sonrakinde arkadan tığımı alıyorum. İpimi arkaya çekiyorum. Son ördüğüm ilmeğin içinden arkadan geliyorum ve ipi arkaya çekiyorum. Şimdi ipimizi saklayalım ve kafa yapımıyla devam edelim. Kafa yapımı için siyah renkli ipimi tek kat olarak kullanıyorum. Sık iğneyi sihirli halkanın içerisine doldurarak başlıyorum. 6 adet sık iğne örüyoruz. Bir üst sırada hepsine çift sık iğne ile sayımızı 12'ye çıkartıyoruz. Henüz kanalıma da abone değilseniz ücretsiz abone olabileceğinizi hatırlatırım. Bildirimlerinizi açın ki paylaşımlarımdan anında haberdar olabilin. Ayrıca kanalımda üyelik sistemi de var. Üye olarak yayınladığım özel videolara ulaşabilir ve videolarımı herkesten önce siz izleyebilirsiniz. Üyelik linkini de bırakırım. Ana sayfada katıl butonundan da üye olabiliyorsunuz. Şimdi 12 sık iğneye ulaştıktan sonra bir üst sırada bir örüp bir arttıracağız. Bunu bu şekilde sistematik olarak ilerleteceğiz. Yani bir üst sırada 2 ör bir arttır, 3 ör bir arttır yaptıktan sonra kafanın şeklini vereceğiz. Şimdi en son 3 ör bir arttırı tamamladım. Kafayı ikiye katlıyorum. Bir sonraki ilmekten alıyorum. Her iki tarafını alıyorum ve tam karşılığına gelecek ilmekten alıyorum ve sık iğne yapıyorum. Şimdi içerisini doldurmuyoruz. Bu parçayı bu şekilde kullanacağız. İlmekleri atlamadığınızdan emin olun. Her birine karşılıklı olarak bir sık iğne yapalım. Sonuna kadar tamamlayalım. Parçamızı tamamladık. Dikiş için uzun ip bırakıyorum ve gözlerle devam edelim. Şimdi gözler için krem rengi pamuklu bir ip tercih ettim. İsterseniz siz kanatları yapacağınız beyaz ipinizle de devam niteliğinde çalışabilirsiniz. Seçmemde herhangi bir zorunluluk yok. Siz de hayal gücünüze göre tasarlayabilirsiniz. Yine sihirli halka içerisine örerek başlıyorum. 6 sık iğne örüyoruz. İkinci sırada her birine çift sık iğne ile sayımızı 12'ye çıkartıyoruz. Gözleri tam ortasına kilitleyeceğiz. Yapıştırma yapacağım için ipimi kısa kesiyorum ve sabitliyorum. Dilerseniz siz dikişte yapabilirsiniz. O zaman ipinizi uzun bırakın. 10 numara gözü tam ortasından geçiriyorum. Şöyle yerleştiriyorum.
ve mühürlüyorum. Bir tane daha hazırlayalım ve kanatlarla devam edelim. Şimdi kırmızı renkli ipimle sihirli halkamı yapıyorum. Halkanın içerisine bu kez sık iğne çalışmıyoruz. Şöyle bir kilitliyorum. 1-2 zincir çekiyorum. Tığın başına alıyorum. Halkanın içerisinden tığımda bakın 3 tane ilmek var. Önce ikisini, sonra ikisini örerek ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bir tane yaptık. 2, 3, 4, 5 ve 6. Şöyle sıkıştırıyorum. Yuvarlak çalışmayacağız. Döne döne çalışacağız. Şimdi bu ipimi araya alıyorum. Kilitliyorum. Geri dönüyorum. 1-2 zincir. Arada yürüteceğim. Şimdi ilk boşluğa, ilk ilmek boşluğundan ikili trabzan yapıyorum. Aynı yere 2 tane çalışalım. Bir sonrakine yine ikili trabzan. 2 tane çalışalım. Başa kadar aynı işlemi yapacağız. Şurayı birazcık daha çekip sıkıştırabiliriz. Şöyle kalması yeterli bakın. Şimdi başa kadar geldim. Bu ipi kesebiliriz artık. Kilitliyorum. Bir tane geri dönüyorum. 1-2 zincir. Aynı yere ikili trabzan, 2 tane. Bir sonrakine bir tane. Bir arttıracağız, bir öreceğiz. Ve son sıramızı tamamlayacağız. Ve şimdi ilk kanat parçasını tamamlamış olduk. Bir tane daha kırmızı örüyoruz. 2 tane de aynı parçadan beyaz örelim. İpleri yapıştırma yapacağım için ben kesiyorum. Dikiş yapacaksanız yine uzun bırakabilirsiniz. Sonra birleştirmede nelere dikkat etmeliyiz anlatıyor olacağım. Şimdi öncelikle kafa parçasını dikerek başlayalım. Şöyle ipimi içeriden yürütüyorum. Ortalıyorum. Ortalarken bir yandan çıkartıyorum. Şimdi buradaki ilmeği yanındakini ve diğerini üçünü kullanarak dikiş yapacağım. Şöyle alıyorum. Bakın şöyle örgünün ters yüzü. Ters yüzünden bu şekilde koyuyorum. Ve karşılıklı dikiyorum. Açtığımda neden bu şekilde diktiğimi de göstereceğim size. Şimdi düz yüzünü şöyle çevirelim. Bakın düz bir şekilde dikmiş olduk. Bir yandakinden alıyorum, sabitliyorum. Diğer başa yürütüyorum. Bir yana geçtim. Burada da yine bir yandakinden alıyorum, sabitliyorum. Şöyle bir kafa çalışması yapmış olduk. Şimdi ipimizi sabitleyelim. Şimdi gelelim parçaları birleştirmeye. Örgümüzün düz yüzü bu şekilde bombeli ve dış kısımda kalacak. Kafayı şöyle kıvırıyorum. Gözleri istediğiniz yerlerde konumlandırabilirsiniz. Peki siz şimdiye kadar hareketli bardak altlıkları serisinden hangilerini ördünüz? Öreceğiniz sırada hangisi var? Çok merak ediyorum. Yorumlarda yazmayı unutmayın. Bir sonraki projede görüşmek üzere. Hoşça kalın.